Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay demleninceye kadar şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Tarifime başlamadan beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabına ilk olarak 2 adet yumurtayı alalım. Onun üzerine yarım tatlı kaşığı tuzu ekleyerek şöyle bir çırpalım. Karışım tek renk haline gelsin. Çok da uzun süre çırpmanıza gerek yok bu aşamada. Bir çırpıcı tel yardımıyla bu karışımı hazırlarsanız daha pürüzsüz olacaktır. Ardından içerisine 1,5 su bardağı sütü ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Ardından unu ilave edelim. 2 su bardağı un kullandım. Aynı su bardağı ölçüsüyle 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ettim. Bütün bu malzemeleri pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıralım. Karışımın içerisinde hiç topak kalmasın. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz hale geldi. Ardından son malzemelerimizi ilave edeceğiz. Ben kaşar peyniri ve taze soğan ekledim bu aşamadan sonra. Sizler kendi zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz tabii ki farklı malzemelerle. 150 gram kadar rendeledim kaşar peynirini ekledim. 2 dal kadar büyüktü bendeki taze soğanlar. Taze soğanın yapraklarından ince ince kıydım, onları ilave ettim. Zevkinize göre pırasa da ekleyebilirsiniz bu tarife. Ben taze soğanı çok yakıştırıyorum. Farklı yeşillikler ekleyebilirsiniz. Dereotu, maydanoz, kaşar peyniri yerine farklı peynirlerden ekleyebilirsiniz. Belirttiğim gibi kendi zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben karabiber eklemeyi unuttuğum için son olarak karabiberi ekledim 1 çay kaşığı kadar. Eğer acılı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Biraz daha acılı olsun isterseniz. Bütün malzemeler birbirine girişinceye kadar karıştırdım. Sonrasında 22 santimlik tava kullandım ben. Birinciyi pişirmiştim. İkinciyi gösteriyorum şu an sizlere. Tavama az miktarda sıvı yağ alarak kızdırıyorum. Ocağımın büyük gözünde kısık ateşte yapıyorum bu işlemi. Sonrasında kepçeyle tavanın her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum karışımdan. Dilerseniz daha büyük tavada da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Ben böyle küçük porsiyonlar olsun istedim. Onun için küçük tavada hazırladım. Tavanın kapağını kapatalım ki içi güzel bir şekilde pişsin. Ocağımız kısık ateşte pişsin ki belirttiğim gibi iç kısmı da güzel bir şekilde pişsin. Arada kontrol edelim. Alt kısmı piştikten sonra ters çevirelim ve yine kapağı kapatalım. Alt kısmını da pişirelim. Kısa sürede hazır olan bir tarif. Asla yorucu bir tarafı yok, uğraştırıcı bir tarafı yok. Lezzet de muazzam oluyor bence. Kahvaltılar için harika bir alternatif. Şöyle alt kısmını pişmesine yani almaya yakın piştikten sonra şöyle biraz tavanın içinde döndürüyorum. Ardından alıyorum. Ve diğer partiyi koymadan önce de yine çok az sıvı yağ koyuyorum tavaya. Bütün malzeme bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Sizlere şöyle servis ettikten sonraki halini de göstermek istiyorum. Sunumu da lezzeti de gayet güzel oluyor. Kahvaltılarınız için ya da sahur için şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Ben denediğiniz takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.